Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size şahane bir hamur tarifi vereceğim. Bu tarifle ister pizza yapın, ister pide. Sonuç ikisinde de muhteşem oluyor. Ben zaten bu hamurla ikisini de hazırladım. Gördüğünüz gibi çocuklarıma pizza yaptım, kendime de mantarlı, kaşarlı pide hazırladım. Ya o kadar güzel oldu ki bence mutlaka denemelisiniz. Hamur için bir paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 3 su bardağı ılık suyu bir kabın içine alıyorum. Su mutlaka ılık olmalı. Burayı iyice karıştırıyorum. Şeker ve maya eriyince üzerine 2 bardak un ekliyorum ama unu karıştırmıyorum. Sadece üzerini kapatıyorum unla. Bir 15-20 dakika böyle bekliyorum ve maya aktifleşiyor. Gördüğünüz gibi kabarıp yukarıya doğru çıkıyor. Artık hamurumu hazırlayabilirim. Hamurun içine 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Önce bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Sonra un eklemeye devam ediyorum. Ben bu hamurun 2 bardak ununu sarı buğday unu kullandım ama kullanmak zorunda değilsiniz. Tamamen beyaz unla veya tam buğday unuyla karıştırarak da hazırlayabilirsiniz. Bu hamurda ben toplam 7,5 bardak un kullandım. 8. bardağı tamamlayacağım o yarım bardak unu da hamurla tezgahta çalışırken kullandım. Yani totalde 8 bardak un kullanmış oluyorum ama hamuru yoğurma aşamasında içine eklediğim unu 7,5 bardak. Zaten bunu açıklama kısmına da tarifin açıklamasına yazdım detaylıca. Oradan da bakabilirsiniz. Hamuru tezgaha alıyorum. Az az un ekleyerek güzelce tezgahta hamuru toparlıyorum. Bu hamurun nemli dokusunu kaybetmemesi gerekiyor. Yoğururken siz de buna dikkat edin. Gereğinden fazla un eklemeyin. Hamur hep elinize yapışacak. Bunu engellemek için son aşamada tezgahı birazcık zeytinyağı ile yağladıktan sonra elinizle yağlayıp hamuru toparlayabilirsiniz. Bakın ben de aynen bu şekilde zeytinyağı ile hamuru toparlıyorum. Böylece elime de yapışmıyor. Böyle pürüzsüz bir kıvam alan hamuru artık mayalanmaya bırakıyorum. Yoğurduğum kabın içine biraz un serptim. Üzerine de biraz un serpiyorum. Üzerine streç film kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 1-1,5 saat mayalanması için bırakıyorum. Bakın sürenin sonunda hamur şahane bir şekilde mayaya geldi. Tekrar tezgaha alıyorum. Hafiften ellerimi ve hamuru unlayıp toparlıyorum. Şimdi bezelere ayırmaya başlayacağım. Bakın bu yumuşak dokuyu özellikle görmeniz için burayı atlamadım. Hamur hala hafiften elime yapışıyor. Bir hamur kesiciyle ben 6'ya böldüm. Siz istediğiniz büyüklüğe göre bunu isterseniz 8'e de bölebilirsiniz. Ben biraz büyük pide ve pizza hazırladım. Böyle hamurları bezeliyorum pürüzsüz olması için elimde önce içe doğru kıvırıp sonra tezgahta yuvarlıyorum. Unladığım bir tepsiye hamurları, bezeleri alıyorum ve üzerini kapatıp 15 dakika bu şekilde mayalandırıyorum. Sürenin sonunda daha pufidik bir hale gelmiş hamurlarım oluyor. Artık pizzaları ve pideyi hazırlayabilirim. Tezgahıma mısır unu serptim. Hamuru bu mısır ununun üzerinde açacağım. Bu aşamada hiç ters düz yapmıyorum hamuru. İlk alt tarafa getirdiğim zemin hep altta kalacak. Hafiften üzerini unladım. Elimle biraz hamuru ezdikten sonra merdane ile istediğim inceliğe gelene kadar açtım. Çok incecik bir hamur yapmadım. Böyle 4-5 milimetre kalınlığında hazırladım. Bu şekilde büyüttükten sonra kenarları da istediğim inceliğe getirebilmek için elimin üzerinde hamurun kenarlarını bu şekilde esnetiyorum. Döndüre döndüre esnettikten sonra hamur zaten istediğim inceliğe ve kıvama geliyor. Bakın asla yırtılma da yapmıyor. Rahatlıkla elinizle siz de hamuru esnetebilirsiniz. Bir merdanenin üzerine hamuru alıp yağlı kağıdın üzerine aktarıyorum. Tepsiyi ters bir şekilde kullanıyorum. Bu arada fırınımı 230 derecede açtım, ısınıyor. Hazırladığım pizzayı, pideyi bekletmeden hemen fırına göndereceğim. Üzerine mutlaka çatalla delikler açıyorum. Bu sayede istemediğimiz kabarmalar olmuyor. Kenarlarına da parmaklarımla sınır yaptım. Daha önceden hazırlamış olduğum pizza sosunu üzerine güzelce yayıp bolca kaşar peyniri rendesi kullanıyorum. Burada mozzarella da kullanabilirsiniz. Sizin tercihinize bağlı. İstediğiniz malzemelerle pizzanızı böyle döşüyorsunuz. Ben sarımsak, zeytin, mantar, sucuk, salam, biraz jalapeno bunları ekledim üzerine. Isınmış olan fırına hemen en alt rafa gönderiyorum.
Ve bu pizza pişerken ben de pideyi hazırlıyorum. Az önce gördüğünüz aynı şekilde hamuru açtım, hazırladım. Yine çatalla delikler açıyorum. Üzerine bolca kaşar peyniri ve mantar ekleyeceğim ben. Mantarlı kaşarlı hazırlıyorum. Kavurmalı kaşarlı, sucuklu, neyle isterseniz yapabilirsiniz. Kenarlarını kaşar peynirinin üzerine doğru katlayıp biraz bastırıyorum. Ve yine elimle tepsinin üzerinde hamuru esnetiyorum. Bu şekilde siz de mutlaka esnetmeyi yapın çünkü hamur biraz toparlanabilir tepsiye aldıktan sonra. Yaklaşık 12-13 dakikada pizza pişiyor. Bakın fırının en alt rafında ve 230 derecede pişiriyorum. Bunu tekrar söylüyorum. Siz de lütfen bu şekilde pişirin. Gerçekten şahane görünmüyor mu ya? Bakar mısınız şu görsele? Yani benim diyen pizzacı da bu kadar iyisini yiyemezsiniz, ben size söyleyeyim. Pizzayı fırından çıkarınca sıcak fırına hemen pideyi gönderiyorum. Pide de ortalama 12-13 dakikada pişiyor. Pizzadan farklı olarak pidede çıkarttıktan sonra şu kenarda katladığım hamurların üzerine tereyağı sürüyorum. Böylece çok daha lezzetli kenarlar elde etmiş oluyorum. Evet, işte bu hamurla ister pizza ister pide bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bence tarifimi mutlaka deneyin ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.